Tamam, Kur'an %100 doğru olsun. Ben yine inanmam, biliyor musunuz? Ben Kur'an'ı okumadım. Bakın, okumakta istemiyorum, okumayacağım da muhtemelen. Çünkü temelinde reddediyorum, anlamışsınızdır yani. İnandığım Allah'la vicdanım arasında Kur'an'ı fazla koymuyorum. Ben mesela Kur'an'ı sana her türlü anlatamam. Hiç okumadım çünkü. Bütün dinlere ilgim var benim. Kur'an'dan başka bir şey sorsanız bilme ihtimalim var. Vallahi öyle bir tanrı varsa ben inanmam, açıkçası inanmam yani. Korktuğum için inanmam açıkçası. Kur'an'da adı geçen tek sahabe kimdir? Ben Kur'an'la pek bilgim yok Kur'an hakkında. Peki Müslüman mıyız? Yani bunu Müslümana sorsanız bile Müslümanım der, Müslüman mıdır acaba ama? Değil mi? Sen Müslüman mıydın? Ya ben kendim açıkçası görmediğim bir şeye ve derin tarihi olmayan pek bir şeye inanmıyorum. Kur'an'da adı geçen tek sahabe kimdir? Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Peki Müslüman mıyız? Çok sayılmam. Nasıl bir inanışımız var? Yani Müslümanım ama namaz yok, oruç yok, zekat yok. Daha haç da nasip olmadı. O yüzden çok Müslümanım diyemiyorum kendime. Kur'an'da adı geçen sahabe kimdir? Kur'an'da adı geçen sahabe kimdir? Onu bilmiyorum. Demek ki o kadar iyi Müslüman değilmiş. Estağfurullah. Ne işle meşgulünüz Onur abi? Ben tahsilatla ilgileniyorum. Birikmiş borç alacaklarla ilgileniyorum. Ben de doktorum bu arada. Memnun Şimdi ben kendi mesleğim kadar Kur'an'a hakim değilsem burada Müslümanlığımda eksik vardır, doğru mu? Doğru. Ne işle meşgulünüz? Atık toplama. Cenk abi, ben de doktorum. Mesela ben kalbin anatomisini bildiğim kadar eğer sahabelerin isimlerini Kur'an'da hangisinin geçtiğini bilmiyorsam burada oturup kendimi check etmem gerekmez mi? Tabii ki. Hele yaşımız da 50'ye gelmiş. Abi bir soru soracaktım. Kur'an'da adı geçen sahabe kimdir? Bilmiyorum. Peki Müslüman mıyız? Elhamdülillah. Ne işle meşgulünüz Bülent abi? IT'ciyim. Bülent abi, IT'ye olan hakimiyetimiz kadar acaba Kur'an'a hakimiyetimiz olmazsa bu bizim kurtuluşumuza sebep olabilir mi? Hangi alanda? Biyomühendislik. Ben de doktorum. Selçuk, şimdi ben eğer kalbin anatomisi kadar Kur'an'ı bilmiyorsam burada bir eksiğim var demektir, değil mi? Haklısın bu konuda. Evet. Sen de biyomühendislikteki ince detaylar kadar Kur'an'ın içeriğine hakim değilsen burada bir eksik var mıdır? Vardır tabii ki de. Yazılıma dair birkaç soru sorsam muhtemelen çok rahat cevaplarsınız. Evet. Ben de doktorum bu arada ama şunu düşünüyorum. Mesela ben kalbin anatomisi kadar Kur'an'ı bilmiyorsam burada bir eksiğim vardır, değil mi? Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani kendim Kur'an okuyorum. Yani Yasin'i falan ezbere biliyorum ama hiç derinlemesine araştırmadım şu zamana kadar ama. Basit bir mantık vereyim ben. Her nefes aldığımda bunun sana fizyolojisini anlatayım. Evet. Çektiğim oksijen önce akciğere gittikten sonra kalbin sol kısmına, temiz kısmına gidiyor ve kalbin sistol fonksiyonu eda ettiğinde vücudun her tarafına gidiyor. Böylece vücuttaki hücreleri besliyor ve aldığı kirli atıkları, kaba tabirle, kalbin sağ kısmına getiriyor. Sağ taraftan da akciğerlere geri gidiyor ve ben de nefes verdiğimde karbondioksit dışarı atıyorum. Doğru. Yani kirli kanı atıyorum, temiz kanı vücuda dolaştırmış oluyorum. Şimdi ben bunları yapmaktan acizim aslında ve bunun ilmini bile tam olarak bilmiyorum. Ama her nefes alışverişte bile, şu an bunu anlatırken bile 100 kere bunu yapmış oldum. Şimdi Allah bana her nefeste ikram ediyor aslında. Tabii ki. O geziyorum dağları, denizleri, bunların her birini Allah bana ikram ediyor. Bu kadar şeyi ikram eden zatı bana öldükten sonra soracağı sorulardan biri. Senin kitabın nedir? Kur'an dedikten sonra ben. Evet. Acaba Kur'an'la alakalı 3 cümle edemezsem burada eksiğim var mıdır yok mudur? Vardır. Bunları hiçbirimiz kendi irademizle, ilmimizle, kudretimizle yapamıyorsak demek ki bunu yaratan bir zat vardır. Ve Kur'an neden doğru kitaptır ona gelecek olursam bir örnekle vereyim. Mesela Zariyat suresinde bir ayet geçiyor. Diyor ki biz göğün genişleticisiyiz. Duymuş muydun bu ayeti? Yok, duymadım. Şimdi bu ayette biz göğün genişleticisiyiz diyor ya. Orayı düşündüğümüzde 1400 yıl önce sabit evren modeli hakimken göğün genişleticisiyiz diye bir ayet geçiyor. Bu ayette düşün, 1400 yıl sonra evrenin daraldığı ortaya çıksa veya sabit devam ettiği ortaya çıksa Kur'an'daki bütün sistem alt üst olacak. Bir peygamber geliyor ve sadece iyi olun, doğru olun değil, gökyüzünden galaksilere, atom altına kadar birçok yerde söz söylüyor ve bunlar Kur'an'dan, Allah'tandır diyor. Sence bir peygamber olmasaydı, haşa, böyle bir risk alıp, böyle bir iddiada bulunabilip o kitabın içerisine bu cümleyi koyar mıydı? Ve doğruluğu 1400 yıl sonra göğün genişlediği ispat ediliyor ve büyük patlama da buraya dayanıyor. Sonsuz yoğunluk, sıfır hacim ve sonrasında genişleyen bir evren. Yani o gün milyarlarcası bir şey söylemiştir, bir tanesi tutmuştur. Kur'an'da yazanların hepsinin tuttuğunu görüyoruz ama. Hepsi tutmuyor. Benim anlattığım gibi bir tane örnek verebilir misin? Tabii,
Yani hepsi tutmuyor. Şu an inanın ben bunu biraz kendim bakmıştım. Bakma nedenim aslında şundan dolayı değil. İşte doğruyu söylemiyor, söylüyor mu söylemiyor mu değil. Zaten ben baştan beri buna inanmadığım için Kur'an'a bakma nedenim de merakımdan bakmıştım. O yüzden pek de aklımda kalmadı. Ama yani hatırladığım bazı şeyler de var açıkçası. İşte depremin dağlarda ne diyordu? Deprem dağlarda bir şey diyordu. Zelzele. O konu hakkında bir şey diyordu pek. O konunun yanlış olduğunu öğrendim. Ondan sonra onun dışında vücudumuzda tam şeyleri ne yazdığını tam hatırlamıyorum detaylı olarak. Ben net konuşuyorum ama sen de net konuşsan mesela net anlaşabiliriz. Ben Kur'an'ı araştırmadım açıkçası. İnanan siz olduğunuz için araştırmakta tabii siz haklısınız. Ama ben inanmadığım için hiç bakma gereği bile duymadım yani Kur'an'a. Araştırmam da. Ömür boyu muhtemelen araştırmam. Çünkü ben bir kere temelinde reddediyorum zaten. Yani Kur'an olmuş olabilir. Tamam Kur'an %100 doğru olsun. Ben yine inanmam biliyor musunuz? Çünkü temeli yanlış bir şekilde. Dediniz ya soyut bir şey. Hormonlar aslında somut bir şey. Hormonların yarattığı etki, sevgi, akıl, pek de hormonlarla alakası yok belki ama böyle şeyler soyut bir şey. Evet, doğru söylüyorsunuz. Fakat temeli somut. Ama siz bana soyut bir kavramdan bahsediyorsunuz. Yaratıcından bahsediyorsunuz. Bunun temelini ben göremiyorum. Somut bir şey göremiyorum pek temelinde. Mesela bir masa tahtadan yapılıyor değil mi? Onu yapan Onu yapan yani marangoz, fabrika marangoz ve fabrikada yapılıyor. olabilir. Marangoz tahtadan olmasını beklemeyiz değil mi? Aynı örnek olmuyor ama. Yani sanatçının sanat eserine benzer olmasını beklemeyiz. Yani marangoz tahta ile iş yapar ve tahtadan bir ürün ortaya çıkartır. Allah da somut varlıklar yaratır tabii ki. Somut olmak zorunda değil. Yo ben Tanrı'nın somut olması gerektiğini söylemiyorum zaten. Tanrı soyut varlıktır tabii ki. Eğer olduğuna inanmıyorum ama sizin mentalitenizde düşündüğüm zaman Tanrı bir soyut varlıktır sonuçta tabii. Ama Tanrı'nın var olabilmesi için somut bir kavrama dediğiniz örnekle söylüyorum. Somut bir kavrama ihtiyacı var. Tıpkı hormonlar gibi. Hormonlar sonuçta kimyasal bir maddedir yani. O somuttur. Bunu söylüyorum yani. Eğer hormonlardan örnek verdiğiniz için söyledim ben. Yani bizim varoluşumuz nasıl olduğunu düşünüyorsun? Evrim tabii ki. Evrim çok muazzam bir şey. Evrim bakın size bir şey söyleyeyim mi? Evrim o kadar mükemmel bir şey ki. Şöyle söyleyeyim. Evrim denildiği zaman insanlar şöyle anlıyor. Maymundan geldik diyor. Evrim teorisi bir anda olacak bir şey değil. Bu yani milyarlarca yılda oluyor ve sadece insan evrimleşmiyor. Yani şöyle bir şey var. Yapay zeka bile evrimleşebilen bir şey. Yani evrim o kadar mükemmel bir şey ki aslında evrenin her köşesinde yani işleyen bir şey. Zaman oldukça da tabii ki Net bir örnek verir misin bu konuyla ilgili bana? net bir örnek vereyim. Yani evrim hakkında mı net bir örnek vereyim? Mesela ben Kur'an'ın bir yaratıcı tarafından yazıldığında net bir örnek kendimce verdim ya. Evrimin olduğuna dair net bir örnek verebilir misin? Örnek vereyim. Ben mesela en yakın canlı olarak bize maymunlar veriliyor ya sürekli. Hani %96 DNA benzerliğinden dolayı. %4'lük fark bile milyonlarca harfin farklı olduğuna tekabül ediyor. Bunlardan bir tanesindeki mutasyon. Biz buna nokta mutasyonu diyoruz tıpta. Eğer ki bir insanın başına gelirse bugün hastalıklar açığa çıkıyor. Doğru. Bugün Down sendromu dediğin şey kromozomun bir tanesinde, DNA'nın içerisindeki kromozomda bir fazlalık mesela. Her şey, hiçbir şey mükemmel olmadığı için insanda da yani her canlıda olduğu gibi insan varlığında da yani dediğiniz gibi Down sendromu bir kromozom. Bunlar çıkabiliyor yani bu. Benim demek istediğim şey şu. Evrim gibi bir şey olsa eğer zaten bu aradaki %4 değil de arada %3'lük, %2'lik, %1'lik, %0.5'lik canlılar da olması gerekirdi. Ama bunların olmaması aslında ara formun olmadığını ve evrimin olmadığını gösteriyor zaten tıp alanında da. Bunun sonu yok ki o zaman. %4 olsa hadi diyelim ki %3 olsa %3.1'i de olması gerekir dersin. Evet, ara formlar yok zaten. Şöyle sorayım. Yani 5 yaşında bir çocuk var, 80 yaşında dedesi var. Arada bir babası olmak zorunda mıdır? Yani tabii çocuk varsa babası da vardır. Babası vardır. Dededen çocuğa geçmez yani değil mi? Arada baba da olmak zorundadır. Ara bir geçiş olması gerekir burada. Şimdi evrim dediğimiz meselede maymun ile insan arasında bir form yok. Ben bunu demek istiyorum. Yok mu diyorsunuz? Var mı? Var tabii ki. Örnek verin. Şimdi siz insanın evrimleştiği düşüncesine maymundan direkt şu an ben mi oluyorum düşünüyorsunuz öyle mi? Hayır, öyle düşünmüyorum. Ben tıp fakültesinde zaten evrim teorisini baştan sona işledim. Tamam çok güzel o zaman benden daha iyi biliyorsunuz sonuçta. Yani Zaten daha iyi bildiğim için olmayacağına eminim. tamam ama bu da farklı bir konu. Siz daha iyi bilmenize rağmen inanmanız farklı bir konu. Benim için temel soru işareti de bu zaten. Ama yine tekrar bu konuya gelecek olursak dediğiniz konuda yani ara formlar yok diyorsunuz ama var. Yani bu insan direkt maymundan hemen gelmiş bir şey değil yani. Evrim böyle bir şey değil zaten. Evrim milyarlarca yılda olan bir şey. Ki şu anda bile evrimleşen bir varlık insan. Her şey evrimleşiyor. Siz benden daha iyi biliyorsunuzdur abiyogenezi. Abiyogenez cansız varlıktan canlı varlığın oluşması demektir. Sanırım abiyogenezdi. Tam hatırlamıyorum ama bunun temeli kimyadır. Açıkça her şeyin temeli kimyadır da bunun temeli de bir kimyadır. Yani cansız varlıktan canlı bir varlığın oluşması sonuçta bir bilimseldir. Bu ispatlanmış bir şeydir. Abiyogenez gerçek yani ispatlanmış bir şeydir. Teori değildir.
böyle yani. Bu böyle yani. Sen evine gittin, odan toparlanmış, evdeki her şey toparlanmış, temizlik yapılmış. Bu kendi kendine olmuş diyebilir misin? Diyemez. Bakın tesadüf çok farklı bir şey. Tesadüfen olabilir evet. Tesadüfün yarattığı sonuçlar bir mantık çerçevesi içinde gelişir. Çünkü onun başlangıcı tesadüftür. O milyarlarcası denenmiştir, bir tanesi tutmuştur. Bir tanesinin tutması tesadüftür. Tuttuktan sonra ilerlemesi mantıksal bir çerçevede olur ki evrim de böyledir zaten. Evrim hata yaptıkça işleyen bir süreçtir. Hatalarla gider yani evrim. Bir hatada insanın nesli devam etmiyor. Bunu ben tıp fakültesinde stajlarda çok defa denk geldim. Tek bir kromozom hatasında doğmayan çocuklar veya doğduktan sonra ilk birkaç yıl içerisinde ölen çocuklar oluyor. Sence bu her biri hatalar sonucunda doğrularla devam edecek olsa insan nesli bu hale gelebilir miydi? İnsan nesli şu anda da zaten hatalar oluyor ki. Yani şu an her doğan bir insan mükemmel doğmuyor öyle değil mi? Temeli diyorum ben. En başta böyle sürekli tesadüf üzerine olsa bu hale gelebilir mi? Tabii en başında da bir sürü hatalar olmuştur. Yani ki biz daha keşfedemediğimiz belki tarihte bilinmeyen varlıklar olmuştur ki onlar da hatalar üstüne olduğu için göremediğimiz de normal yani. İnsan da temelinde de yani hatalarla olmuş bir şey zaten. Yani mükemmel olmadı yani insan. Benim Kur'an'a inanmamın temel şeylerinden birini söyleyeyim ben kısaca. Şöyle normalde dedim ki ben yani bir peygamber bir din getirse kendisi. Haşa bunu bir yaratıcı yazmamış olsa bu kitabı. Neden o kitapta bu tarz göğün genişleticisiyiz veya hücrelerden galaksilere kadar birçok örnek versin. Sadece iyi olun, doğru olun, adaletli olun, insanlara iyilik yapın gibi genel geçer şeyler söylerdi. Ve riskli söylemlere girmezdi. Ama biz göğün genişleticisiyiz gibi riskli bir söylem var ortada ve 1400 yıl sonra ispat ediliyor bu söylem. Sence burada tam tersi çıksa bütün din sistemi çökecekken böyle bir iddia çok keskin değil mi? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Ben burada İstanbul'da yaşıyorken bile Konya'daki tarikatçıyı tanıyabiliyorum. Biliyorum yani. Bu adamın dediği 100 yıl sonra doğru çıksa bu adam doğru söylüyor mu olur? Bu noktada aynı örnek yani aslında aynı örnek. Sizin o bahsettiğiniz kişi peygamberiniz söylediği cümle artık eğer doğru ise o adamın her dediği doğru demek değildir yani bu. Çünkü ben burada şu an bu yüzyılda kendim görebiliyorum zaten. Yani bir şey adam doğru söylüyor ondan sonra bir başka cümlesi yanlış olabiliyor. Bana kalırsa kafasına göre konuşmaktan ibaret. Açıkçası yanlış anlamayın. Şöyle yanlış anlamayın. Ben Kur'an'ı okumadım. Bakın okumak da istemiyorum okumayacağım da muhtemelen. Çünkü temelinde reddediyorum anlamışsınızdır yani. Gerçekten temelinde reddediyorum. Benim okuyabilmem için o temeli bir soru işaretimi cevaplanması gerekiyor ki bence cevaplanacağını da pek düşünmüyorum yani. Az önce de hani şey dediniz ya, dedikleri her şeyin doğru olmadığını gösterir. Yanlış söylediği bir örnek verebilir misiniz? Tabii ki diyorum ya. Var tabii ki. Yani net örnek bilmiyorum. Net örnek veremem ben size. Benim kafamda kalan depremler hakkında depremlerin dağda ve yükselti alanlarda daha az olduğunu söylemişti sanırım. Kur'an'da öyle yazıyordu ve bu bir yanlış. Yani bu zaten bilimsel bir şey değil yani. Dağlarla alakalı örneğini ben söyleyeyim istersen. Muhtemelen diyeceksin ki dağlara birer kazık yaptık ayetini söyleyeceksin. Şimdi burada şunu normalde bir dağın yüksekliği kadar kökünde de dağ kökü dediğimiz 10-15 katı kadar bir mesafe var. Örnek veriyorum. 9 kilometre biliyorsundur belki Everest Dağı yüksekliği. Bunun da 8000 küsür 9000 civarında. Bunun da 10-15 katı kadar kökü oluyor. Yaklaşık yani hatta 125 kilometreye kadar Everest Dağı'nın kökü var. Ve bu araştırıldığında o bölgede bir sağlamlık oluşturuyor bu platolarda. Ayette de biz dağları birer kazık olarak yaptık. Şimdi bunu araştırıldıktan sonra jeofizikçiler gerçekten o bölgelerde dağların depremlere karşı engelleyici birer etmen olduğunu ortaya koyuyor dağ kökleri sayesinde. Ben Türkiye'nin en ünlü bilim insanı demeyeyim ama Türkiye'de iyi bir bilim insanı olduğunu düşündüğüm Celal Şengör'e daha çok inanıyorum. Onun söylediği şey benim aklıma daha çok yatıyor. Ya bu bir labirent gibi yani bir çıkmaz noktası olduğunu düşünüyorum. Vallahi öyle bir tanrı varsa ben inanmam açıkçası inanmam yani. Ben bunu söyleyeyim. Ben yani şöyle söyleyeyim. Korktuğum için inanmam açıkçası. Kendi menfaatim için de inanmam. Yani öyle bir tanrı varsa kendi menfaatim için veya korktuğum için inanmam. Benim düşündüğüm tanrı kavramıyla sizin tanrı diye düşündüğünüz kavram benim istediğim tanrı kavramına uymuyor o zaman burada. Öyle yani o zaman. Onun için gerçekten inanmam yani. Sınıftaki öğretmen benim istediğim gibi değil ama bir öğretmen var. Benim istediğim gibi tanrı da olmak zorunda değil. Bir tanrının varlığını kabul etmek zorunda. Sınıftaki herkes eşit değil mi? Yaratılan herkes zaten adaletle hükmedilecek ona. Sınıftaki herkesin iki kolu yok mu ama? İki tane eli var. Herkesin aklı yok mu? Sınıftaki herkesin aklı var. Bu yine bir Allah'ın varlığına veya yokluğuna dediğin gibi net bir delil değil. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınlayabilir miyiz? Tabii yayınlayabilirsiniz. Yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Tabii yayınlayabilirsiniz. Yayınlayabilir miyiz? Nasıl arzu edersen. Yayınlanmasına izin verirsiniz değil mi? İnşallah Allah razı olsun. Yayınlayabilirsiniz. Eyvallah. Eyvallah.